Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. Bu kanalda daha önce Samyang firmasının Fujifilm X-Mount için çıkardığı ilk otofokus lensi, yani Samyang AF-12 mm f2x'i incelemiştik. İzleyiciler ve kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bu lensten sonra firma şimdi X-Mount için ikinci otofokus lensini çıkardı. Yeni Samyang AF-75 mm f1.8x lensi merak ediyorsanız hadi buyurun. Başlarken belirtmeliyim ki şu anda incelemesini izlediğiniz lens çok yakın zamanda piyasaya çıktı. Henüz yurt dışında dahi çok az kişi tarafından incelendi. Türkiye'de ise sanırım ilk inceleyen benim. Bu anlamda Samyang'ın Türkiye'deki dağıtıcısı Tez Elektronik'e teşekkür ederim. Ve yine altını çizmek isterim ki bu inceleme tamamen bağımsız ve dürüst bir inceleme. Az önce teşekkür ettiğim firmanın yetkilileri de bu videoyu sizlerle birlikte ilk defa izleyecekler. Dönelim incelememize. Samyang bir Güney Kore firması. Kuruluşu 1972 yılına kadar dayanıyor. 2000'li yılların başlarından itibaren fotoğraf makineleri için lensler üretmeye başlıyorlar. O tarihten bu yana da birçok fotoğraf makinesiyle uyumlu lensler üretiyorlar. Ben de 2014 yılında Samyang'ın 8 mm balık gözü bir lensini edinmiştim. O gündür bugündür severek kullanırım. Gelin şimdi bu lensi enine boyuna detaylı bir şekilde inceleyelim. Samyang lenslerde dikkati çeken ilk özelliklerden birisi çok hafif olmaları ve bu lensin de ağırlığı sadece 257 gram. Bu kadar hafif bir lensin elde güvensiz bir hissiyat bırakmasını beklersiniz ama öyle değil. Tam aksine sağlam, kaliteli bir his bırakan sert plastikten üretilmiş. Metalik mat rengi sayesinde metalmiş hissiyatı veriyor. Metalden üretilmiş bayoneti ve şurada gördüğünüz kontak lensleri sayesinde makine ile haberleşebiliyor. Lensin üzerinde oldukça geniş bir yer tutan manuel netleme halkası öylesine güzel, düzenli işlenmiş ki hem görünüşü hem de dokunduğunuzda verdiği hissiyat çok hoş. Çok da yumuşak bir dönüşü var. Netleme halkasının bitiminde kırmızı renkli bir çember var. Lense güzel bir hava katıyor. Bu tasarım ögeleri firmanın bir imzası olmuş gibi. Önceki lenste de görmüştük. Şimdi bunda da dikkatimizi çekiyor. Muhtemelen bundan sonra gelecek lenslerde de aynı tasarım çizgisi bizi karşılayacak. Lensin tam silindir şeklinde bir parasoleyi var. Beyaz noktaları üst üste getirecek şekilde söküp takabiliyorsunuz. Bu arada tıpkı 12 mm lenste olduğu gibi bu lensin de kutusunun içerisinden çok sevimli bir lens muhafazası çıkıyor. Soft shell malzemeden yapılmış fermuarlı silindir şeklindeki bu muhafaza lensi korumak için çok güzel düşünülmüş estetik bir detay. Lensin iç yapısında renk sapmalarını etkili bir şekilde kontrol etmek için ekstra düşük dağılımlı akromatlı 3 adet ED lens ve yüksek kırılma indeksine sahip 2 adet HR lens kullanılmış. Ayrıca gereksiz iç yansımaları en aza indirmek için UMC kaplama uygulanarak yüksek kontrast ve keskin görüntüler garanti altına alınmaya çalışılmış. Anlatmaya çalıştığım bu optik konstrüksiyon 9 grupta 10 elemandan oluşturulmuş durumda. Lensin fiziksel boyutlarına bakacak olursak ağırlığının 257 gram olduğunu az önce söylemiştim. Lensin dış çapı 70 mm ve yüksekliği de yaklaşık 69.3 mm. Filtre çapı 62 mm olan lensin 21.9 derecelik bir görüş açısına sahip. Diyaframı f1.8 ile f22 arasında çalışıyor. Minimum netlik mesafesi ise 69 cm. Lens, nem ve toz gibi kötü hava koşullarına dayanım sağlayacak şekilde üretilmiş. Tasarımla ilgili olarak lensin üzerindeki bu anahtardan bahsedelim. İki konumlu olan bu anahtar sayesinde netleme halkası ya da diyafram değiştirme göreviyle çalışıyor. Ancak diyafram değiştirme işini sadece video modunda yapıyor.
Bu sayede biz Fujifilm kullanıcılarının alışık olduğu lens üzerinden diyafram ayarlama özelliği de yerine getirilmiş gibi oluyor. Diyaframı kontrol etme özelliği biraz daha iyileştirilmesi gerekiyor. Zira halkayı çevirdiğinizde diyafram değişimini ekrandan görüyorsunuz ancak bir diyafram halkası çevirir gibi kontrol altında hissetmiyorsunuz olayı. Üstelik bu fonksiyonun sadece videoda çalışması da biraz beklentileri boşa çıkarıyor. İleride güncellemeler yoluyla bu aksaklıkların giderileceğini ve yeni işlevlerde atanabileceğini düşünüyorum diyelim ve yapısal özelliklere son noktayı koyalım. Lensin en yakın netleme mesafesi 69 cm. Ön plana yani yaklaşık 69 cm'ye paladayı ve arkaya uzak mesafeye de pakizeyi yerleştiriyoruz. Bu iki obje arasındaki geçişleri kontrol ettiğimizde otofokusun yeterince hızlı ve sorunsuz olduğunu görüyoruz. Aynı performansı video modunda da görebilir miyiz diye incelediğimizde otofokusun daha yavaş çalıştığını ve kademeli netleme yaptığını gözlemliyoruz. Bu durum lensin video için otofokusla değil de manuel fokusla kullanılması gerektiğini bize işaret ediyor. Yüz göz tanıma takip performansını test etmek için hem fotoğraf modunda hem de video modunda rastgele hızlı hareketler yaparak takip etme performansını inceliyorum. Bu anlamda lensi başarılı buluyorum. Yer yer kaçırmalar olsa da hızlı bir şekilde yeniden yakaladığını görebiliyorum. Genel değerlendirme olarak lensin video modunda hem hızı hem de kademeli fokus yapması nedeniyle otofokusla değil de ancak manuel modda kullanıma uygun olduğunu, diğer taraftan da fotoğraf modunda güvenilir ve yeterince hızlı bir otofokus performansına sahip olduğu kanaatine ulaşmış bulunuyorum. Gelin şimdi de keskinlik performansını inceleyelim. Keskinlik testlerine geçmeden önce önemli bir detayın altını çizmem gerekiyor. Bu lens Samyang tarafından full frame kameralar için daha önce üretilmiş ve kullanımda olan bir lens. Lensin Fujifilm X mount'a uyarlanması yapılırken lensin optik yapısı ve konstrüksiyonu değiştirilmemiş. Lensimiz 1.8 ve f22 aralığında çalışıyor. Bu aralıkta çalışan bir lensin teorik olarak f8, f11 gibi orta değerde maksimum keskinliği vermesi beklenir. Bu nedenle f8 değerinde bir referans fotoğrafı çekip bunu inceleyerek başlayalım. f8 ile çekilmiş fotoğrafa baktığımızda merkezde keskinliğin çok iyi olduğunu gözlemliyoruz. Kenarlara doğru gittiğimizde keskinliğin yine merkez kadar iyi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Aynı sahneyi en açık diyaframda yani f1.8'de fotoğraflayarak referans fotoğrafımızla karşılaştırmalı baktığımızda merkez için bir parça kontrast kaybı ve buna bağlı olarak da keskinliğin f8'e göre bir parça düşük olduğunu görüyoruz. Kenarlara doğru gittiğimizde benzer kontrast ve keskinlik kaybını yine gözlemliyoruz. Bu kayıpları lens hangi diyaframda telafi ediyor diye birer stop diyaframı yukarı çıkarıyorum. F2'de durum pek değişmiyor. F2.8'de de öyle. F4'e geldiğimizde F8 değerleriyle yarışacak kontrast ve keskinliğe ulaşıyoruz. Bu sefer en kısık diyaframda yani F22'de çektiğimiz aynı sahneyi F8 ile çekilmiş referans fotoğrafımızla karşılaştıralım. İki fotoğrafı karşılaştırdığımızda merkezde F22 diyaframla çekilmiş örnekte az da olsa yine keskinlik kaybı gözlemliyoruz. Kenarlara doğru gittiğimizde benzer sonucu orada da görüyoruz. Yine keskinliğin geri geldiği diyaframı bulmak için bir stop açarak sonuçlara bakıyorum. F16 diyaframda merkez ve köşe keskinliklerinin F8 sonucuna eşdeğer olduğunu görüyorum. Sonuç olarak hemen her diyaframda merkez ve köşe keskinliklerin benzer sonuçlar verdiğine tanıklık ediyorum. Bunun nedeni aslında full frame için tasarlanmış bir lensi APS-C kamerada kullanıyoruz. Bu sayede merceklerin APS-C sensör boyutuna uygun olarak kullanıldıkları bölümler daha merkeze yakın bölümler. Bunun anlamı ise APS-C sensör boyutlarında bizim köşeler diye gördüğümüz yerler aslında bu lens için merkezle köşeler arasında kalan bir bölge. Bu durum sonuçlara olumlu olarak
merkez ve köşeler arasında benzer sonuçlar ortaya koyacak şekilde yansıyor. Diğer taraftan lensin açık diyaframlarında bir parça kontrast kaybı ve buna bağlı olarak keskinlik kaybı gözlemleniyor. Bu durum f4 diyaframa ulaşınca ortadan kalkıyor. Lensin güvenli keskinlik aralığı f4-16 arası. Bu aralıkta oldukça keskin sonuçlar veriyor. Farklı dalga boyundaki ışığın bir odak noktasında toplanamamasından oluşan kusura renk saçılması diyoruz. Üreticiler lensin optik tasarımında kullandıkları ekstra merceklerle, ek kaplamalarla bu kusuru ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Buna rağmen yine biliyoruz ki bu kusur hemen hemen her marka lenste az da olsa oluşuyor. Lens üreticilerinin yayınladıkları lens profil datasını kullanarak Photoshop, Lightroom, Capture One gibi yazılımlarda fotoğraf üzerinde kalıcı olarak bu kusuru düzeltebiliyoruz. Lenste oluşabilecek renk saçılmasını görebilmek için en açık diyaframda bir fotoğraf çektim. Renk saçılmalarını en kolay görebileceğimiz yer kontrastın yüksek olduğu, arka planın aydınlık olduğu yerler. Buralara bakmamız gerekiyor. Daha da rahat izleyebilmeniz için fotoğrafı %200 büyütüyorum. Şu bölgelerde renk saçılmasını görebiliyoruz. Lightroom'da Lens Correction sekmesi altında Remove Chromatic Aberration yani renk saçılmasını ortadan kaldır ifadesini tıklayarak hemen her lenste olan bu kusuru otomatikman ortadan kaldırabiliyoruz. ...75 mm lensimizin full frame karşılığı 122,5 mm. Bu açıda lens kenarlarında geometrik bozulma veya distorsiyon olmasını beklemiyorum. Bunu doğrulamak adına çektiğim fotoğrafı incelediğimde referans noktalara çekeceğim çizgiler gösteriyor ki lensin ürettiği fotoğraflarda herhangi bir geometrik bozulma olmuyor. Benzer bir şekilde bu açıda köşe kararması etkisi de beklemiyorum. Zira köşe kararması daha geniş açılı lenslere doğru gittikçe yoğunlaşıyor. Çektiğim fotoğrafı incelediğimde gerçekten köşe kararması görmediğimi doğrulayabiliyorum. Lensin en açık diyaframında yani f1.8'de fotoğraflar, videolar çekelim ve bulanıklık etkisi yani bokeh'i gözlemleyelim. Fotoğraflara bakacak olursak ön tarafta keskin bir obje ve arkada krema yumuşaklığında geçişleri çok hoş, ışık alan bölgelerde dairesel görünüme yakın yumuşatılmış sekizgen bokehler oluştuğunu görüyorum. Videoda da çok benzer, hoş sonuçlar elde ettiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Lensleri doğrudan ışık kaynağına tuttuğunuzda mercek parlaması ya da İngilizcesiyle lens flare dediğimiz bir etki ortaya çıkar. Nadiren estetik kaygılar nedeniyle kullanılsa da birçok durumda bu etkinin mümkün olduğunca az olması istenir. Lens üreticileri de bu nedenle lenslere kaplamalar uygularlar. Samyang 75 mm f1.8x lensin doğrudan ışık kaynağına tutulduğunda verdiği mercek parlamasını şu anda ekranda görüyorsunuz. Diğer taraftan en kısık diyaframda ışık kaynağının oluşturduğu ışık yıldızını da şu anda ekranınızda görebiliyorsunuz.
Artık elde ettiğimiz sonuçları toparlamanın vakti geldi sanırım. Lensin artılarını ve gelişmeye açık yönlerini listeleyelim isterseniz. Önce olumlu yönler. Şimdi de gelişmeye açık yönler. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte piyasaya yeni çıkan, daha doğrusu Fujifilm X Mount versiyonu yeni çıkan bir lensi, yani Samyang 75 mm f1.8x lensi inceledik. Full frame karşılığı 112,5 mm'ye denk gelen bu hafif, kompakt ve keskin lensin çok güzel bokeh verdiğini, sessiz ve doğru otofokusla işimizi kolaylaştırdığını gözlemledik. Bütün bu özellikleriyle birlikte elimizde başarılı bir portre lensi, orta mesafeler için bir telefoto lens olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıya yakın Fujifilm'de ve Viltrox'ta da benzer portre lensleri var. Bu lens rakipleriyle yarışabilecek özelliklere sahip bir lens. Bu açılarda bir portre lensine ihtiyaç duyuyorsanız Samyang 75 mm f1.8'i de diğerleriyle birlikte denemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Umut ederim ki bu lensi merak eden, bekleyen arkadaşlara faydalı bilgiler aktarabilmişimdir. Videoyu kapatırken başka lenslerin, makinelerin de incelenmesine olanak vermek adına kanalımıza abone olmanızı, videoyu beğenmenizi, yorumlamanızı, katıl butonu ve teşekkürler butonu ile destek olmanızı rica ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.